Çoğu insan kendisini tüketen bir ilişkiye son vermek istemez. Ayrılmak zordur. Onun yokluğuna alışmak, yalnızlıkla yüzleşmek, belki bir daha kimseyi bulamama korkusuyla baş etmek gerçekten de kabus gibidir. Peki ya verdiği bütün o zararları bile bile bu ilişkide kalmak? O kolay mı? O zehirli sarmalda kalmak, her gün biraz daha küçülmek, aynaya baktığın zaman tanımadığın birine dönüşmek de zor. Her sabah uyanıp kendinden özür dilemek, yürüyüşünü değiştirmek, sesini kısmak, varlığından utanmak. Bunlar kolay şeyler değil. Evet, pek çok şey zor. Ama kritik soru şu: siz hangi zorluğu seçeceksiniz? Toksik bir ilişkinin içindeyken önünüzde sürekli iki kapı belirir. Tıpkı Matrix filmindeki kırmızı ve mavi hap örneğinde olduğu gibi. Birinci kapı kırmızıdır ve üzerinde kal yazar. Bu kapı bildik olanı temsil eder. O kapının ardında tanıdık acınız vardır. Sürekli hayal kırıklıkları, duygusal iniş çıkışlar, belki değişir umutları ve en azından yalnız değilim tesellileri. İkinci kapı ise mavidir ve üzerinde git yazar. Bu kapının arkasında ise bilinmeyenin karanlığı, başlangıçtaki yalnızlık ızdırabı ve kendi ayaklarınız üzerinde durma mücadelesi vardır. Çoğu insan kırmızı kapıyı seçer. Çünkü o kapı tanıdıktır. Beyniniz şöyle söyler: en azından ne olacağını biliyorsun. Bildiğin şeytan, bilmediğin melekten daha iyidir. Fakat işte tam da burada dehşet verici bir yanılsama yaşanıyor sevgili dostlar. O bilindik acı sizi yavaş yavaş öldüren kronik bir zehir. Ani olmadığı için fark edemiyorsunuz bunu. Tıpkı suyun içine atılan bir kurbağa gibi. Sıcaklık yavaş yavaş arttığı için kurbağa tehlikeyi algılayamıyor ve su kaynadığında iş işten geçmiş oluyor. Mavi kapının ardındaki acı ise keskindir. Anlık ama sonludur. İyileşme acısıdır bu. Kırık bir kemiğin doğru şekilde kaynatılması gibidir. Evet, doktor kemiği tekrar yerine koyar ve alçıya alır. Bu acı vericidir. Ama bu acının sonunda tam ve doğru bir iyileşme gerçekleşir. Yoksa o kemik yanlış şekilde kaynar ve ömrünüzün geri kalanında aksayarak yürümenizi sağlar. Toksik bir ilişkide size bir altın kafes sunulur. Dışarıdan bakan herkes ne kadar da güzel der. Parıl parıl parlayan çubuklar, içerisi lüks yastıklarla döşeli ve dışarısı da çok vahşi görünür. Ama siz bu kafesin içinde bir tutsak olarak yaşarsınız. Dışarısı tehlikelerle doludur. İnsanlar kötüdür ve o sizi koruduğunu söyler. Siz de ona inanırsınız. Çünkü o kafesin içinde bir sahte güvenlik hissi vardır. Buradan çıkmak gerçekten de zordur. Çünkü önce o altın çubukların aslında zehirle kaplandığını kabul etmeniz gerekir. Her dokunduğunuzda biraz daha zehir sinmiştir kanınıza. Seni seviyorum dedikten sonra ama sen şunu hep yanlış yapıyorsun gibi şeyler duyarsınız. Ben sensiz yapamam dedikten sonra sen bensiz bir hiçsin cümleleri kulağınızda yankılanır. Narsistle ilişkide kalmak zordur. Çünkü her gün ama her gün kim olduğunuzu unutursunuz. Gerçekliğiniz sürekli olarak sorgulanır. Sevgi bombardımanı ve aşırı eleştiri arasında sarsılır durursunuz. Asla yeterli olamaz ve duygusal açlıktan ölürsünüz ama ayrılmaya da cesaret edemezsiniz. Böyle bir ilişkiden ayrılmak da zordur. Çünkü travma bağı beyninizde çok güçlü bir kimyasal bağ oluşturmuştur. Günaydın ve iyi geceler mesajlarının özlemini çekersiniz. Kendinize olan güveniniz o kadar aşınmıştır ki onsuz yaşayamam sanırsınız ve yalnızlık korkusu da canınızı yakmaya başlar. Ama ilk zorluk sizi eritir, ikincisi yeniden inşa eder. Kozanın içindeki bir tırtılı düşünün. Tırtıl kozanın içinde kendini tam anlamıyla eritmek zorundadır. Hücreler parçalanır, eski form ortadan kalkar ve muazzam bir biyokimyasal kaos yaşanır. Eğer o kozayı dışarıdan biri açar ve yardım edeyim, bu acı ona çok fazla derse, içerideki kelebek asla uçamaz. Çünkü o acı süreci kanatları güçlendiren ve uçmayı mümkün kılan tek şeydir. Toksik bir ilişkiden çıkmak böyle bir süreçtir. İçeride tam bir çözülme yaşarsınız. Kim olduğumu unuttum. Neleri sevdiğimi bilmiyorum. Değer verdiğim şeyleri sanki çöpe attım dersiniz ve bu süreçte kendinizi tamamen yeniden keşfetmek zorundasınızdır. Evet, bu acı verici
ve korkutucudur. Fakat en büyük dönüşüm de tam burada gerçekleşir. Aylar sonra aynanın karşısına geçtiğinizde artık kendi gözlerinize bakabilirsiniz. Sessizliğin ortasında bile iç sesiniz artık sizi suçlamaz. Aksine konuşur ve size yol gösterir. İşte o an fark edersiniz ki kanatlarınız çıkmış ve artık uçabiliyorsunuz. Pek çok insan ben neden ayrılamıyorum diye sorar kendine. Travma bağı, narsistlerin kullandığı aralıklı pekiştirme yöntemiyle beyninizde çok net bir bağlantı oluşturur. Bunu bir kumar makinesi gibi düşünün. Makine eğer size sürekli ödül verseydi bağımlı olmazdınız. Ama bazen kazanır, çoğu zaman kaybedersiniz. İşte bu bazen kazanma ihtimali sizi bağımlı eder. Narsist size %100 kötü davransaydı ilk haftada ayrılırdınız ama o size %20 muhteşem, %80 felaket sunar. O %20'lik iyi günleri hatırlar ve belki yine o günlere geri döneriz diye beklersiniz. Oysa o %20 bir tuzaktır. Bir balıkçının oltasına taktığı yemdir. Siz o yemi ısırırsınız ve oltaya takılırsınız. Burada öğrenmeniz gereken beceri acıyı işleme sanatıdır. Ayrılık acınızı bastırmayın. Onu yok saymayın ya da hemen başka biriyle yerini doldurmaya çalışmayın. Oturun ve o acıyla tanışın. Ağlayın, yazın, konuşun, terapiye gidin. Acıyı işlerseniz geçer ama acıyı bastırırsanız içinizde bir tümör gibi büyür ve hayatınızın her alanına metastaz yapar ve yayılır. Toksik ilişkilerde en büyük kayıp sınırlarınızı kaybetmiş olmanızdır. Peki sınır nedir? Sınır kendi toprağınızın bittiği ve başkasının toprağının başladığı bir çizgidir. Sağlıklı insanlar bu çizgiyi net bir biçimde çizer ve derler ki buraya kadar gelebilirsin ama buradan sonrası benim alanım. Ama narsist sınırlara saldırır. Önce test eder. Küçük bir ihlal yapar ve tepkinizi ölçer. Eğer itiraz etmezseniz sınırı biraz daha genişletir. Sonra biraz daha. Aylar içinde fark edersiniz ki artık hiçbir sınırınız kalmamış. O artık evinize istediği zaman girer çıkar. Telefonunuzun kontrolü onun elindedir. Kimlerle konuştuğunuza karışır, ne giydiğinize o karar verir. Ve siz bunu o beni seviyor, bu yüzden önemsiyor diye tatlış tatlış yorumlarsınız. Hayır, sevgi güvene dayalı bir özgürlük verir ama kontrol güvensiz bir esaret. Sınır koymak zordur çünkü narsist şöyle der. Sen bencilsin, beni sevmiyorsun, ilişkimize önem vermiyorsun. Ve ardından suçluluk manipülasyonu başlar ve siz de geri çekilirsiniz. Ama gerçekten sizi seven biri sınırlarınıza da saygı duyar. Belki de ayrılırsam yalnız kalırım diye düşünüyorsunuzdur. Bu toksik bir ilişkide kalmanızın en güçlü nedenlerinden biridir. Ama zaten yalnız değil misiniz? Düşünün, o ilişkide yanınızda biri vardı ama sizi gerçekten duyuyor muydu? Mutluluğunuzu ya da acınızı paylaşıyor muydu? Hayır, o sadece fiziksel olarak oradaydı ama duygusal anlamda bir hayaletti. İki kişiyle yaşanan yalnızlık, tek başına yaşanan yalnızlıktan kat be kat daha acımasızdır. Çünkü bir yanılsama içindesinizdir. Bir duygusal beraberliğin içindeyim ama yapayalnızım hissi gerçekten de trajik bir paradokstur. Ama aslında gerçek yalnızlık bir özgürlük halidir. Sessizliğin tadını çıkarırken kimse sizi eleştirmez. Kendi seçimlerinizi yaparsınız. Yavaş yavaş kendinizle tanışırsınız ve aslında kendinizle ne kadar iyi arkadaş olabileceğinizi de bu süreçte fark edersiniz. Sonra etrafınıza baktığınızda gerçek insanlar görmeye başlarsınız. Çünkü artık toksik bir sis perdesi gözlerinizi kaplamıyordur. Narsist gittikten sonra bir süre daha sanki hayalet gibi dolaşır hayatınızda. Sesi kulaklarınızda yankılanır. Sen hiçbir zaman diye başlayan cümleleri zihninizde sürekli döner durur. Aynaya baktığınızda onun gözüyle görürsünüz kendinizi. Bu normaldir. Çünkü beyniniz uzun bir süre maruz kaldığı bir programı öyle hemen bir çırpıda bir anda silemez. Ve tam burada yeniden bir çerçeveleme yapmanız gerekir. Her olumsuz düşünceyi bir soruya dönüştürün. Ben değersizim yerine bu düşünce gerçekten bana mı ait yoksa onun zihnime yerleştirdiği bir virüs mü diye kendinize sorun. Belki de hepsi benim hatamdı demek yerine bir ilişkide her iki tarafında sorumluluğu vardır. Hepsi benim yüzümden olamaz diye düşünün. Zamanla bu düşünceler eski programı yavaş yavaş siler ve yeni bir işletim sistemi kurar beyninizde. Ve bir sabah uyanır ve fark edersiniz ki artık o ses yok.
İşte o anda gerçek bir özgürlük hissiyle de tanışmış olursunuz.